Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda böyle oldukça zarif, böyle abiye olarak da kullanılabilecek, simli, pullu bir, çok tatlı bir iplikle ördüğüm şık bir hırka anlatımını yapacağım. Böyle çok güzel, yine her zamanki gibi böyle özgün bir model. Evet, şöyle nervürlü. Bu hırka 38-40 beden arkadaşlar. Medium beden oluyor. E, Daha büyük yapmak için kol altına zincir ekledim. O zincirin sayısını arttırabilirsiniz. Daha küçük yapmak için de zincir sayısını azaltabilirsiniz. Yaka başlangıcı değişmiyor. Her bedende aynı. Şu roba kısmını da birkaç sıra uzatabilirsiniz büyütmek için ya da küçültmek için şu roba sıra sayısını azaltabilirsiniz. Yani bedenin büyütüp küçültülmesi de oldukça kolay. Evet. Şöyle minik bir düğme yaptım. Aynı zamanda şöyle broşlarla da kullanılabilecek. Evet, truvakar kollu. Çok tatlı bir şöyle ışıltılı, gündeye de kullanılabilir. Artık gündeye de kullanılabiliyor böyle simli pullu iplikler. Evet. Bu hırka için 4 yumak kullandım, 100 gramlık. Yani 400 gram ip gitti. Evet, bu şekilde. Şimdi yapılışına geçelim. Evet, yapılışına geçmeden önce ölçülerini vereyim arkadaşlar, bitmiş halinin. Ütüledim ben bu hırkayı. Böyle üzerine ütü bezi koyup buharlı ütüyle güzelce ütüledim. Ütüye çok güzel gelen bir iplik. Böyle kalıp gibi oldu. Ütülenmiş bitmiş halinin ölçüsünü vereyim. Videonun içinde ütülenmemiş halinin de ölçüsünü vereceğim. Şöyle bir miktar genişleme oluyor. Şöyle bakın, 50 santim. Genişliği 50 santim. Şöyle şuradan itibaren yakadan itibaren kol evi uzunluğu 26 santim. Kolunu da biraz kısa yaptım ben. Truvakar kol. Şöyle 34 santim oldu. Evet, ölçüler böyle. Boyunu da biraz kısa yaptım. Yani çok uzun yapmadım. Şöyle boyunun da bitmiş hali şöyle 29 santim. Evet, buna göre ölçülerini siz kendi üzerinize göre ayarlayabilirsiniz. Hani onun için ölçülerini verdim, santim ölçülerini. Evet, şimdi yapılışına geçelim. Evet, şimdi örgümüze başlayalım arkadaşlar. Kullandığım ip Zümrüt Punto markalı bir ip. Oldukça güzel, fiyatı da çok uygun, koton bir ip. Bu ipler 100 gram. Uzunluğunu da vereyim. Kalınlığı, hani bu ipi bulamazsanız aynı metrajdaki iplik yumakları aşağı yukarı bu iple aynı kalınlıkta oluyor. 100 gramı 200 metre olan bir ip arkadaşlar. Yani ip ararken o şekilde bu 200 metreye yakın bir uzunlukta ip olacak. Tığımda şöyle 7 numara 4 milimetre tığ kullanıyorum. Bu arada bu yani normal bir ip alıp bu kalınlıkta, yani 100 gramı yaklaşık 200 metre olan bir ip alıp üzerine böyle simli pullu ipler var. Direkt sim ipleri böyle. Onu karıştırarak, birleştirerek de böyle bir ip elde edebilirsiniz. Evet, şimdi başlayalım. 98 zincirle başlıyorum arkadaşlar. Evet, 98 zincir. Bu beden büyütüp küçültmede bu zincir sayısı fark etmiyor, yaka başlangıcı. Sadece bedeni büyütüp küçültmede kol altlarına ekleyeceğiniz zincir sayısı ve robanın uzunluğu etkiler. Onun dışında yaka başlangıç sayıları aynı. 98 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Evet, çekelim zincirlerimizi. Evet, 98 zincir çektim. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve 1, 2, 3. zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde kutular yapacağız. Birinci kutuyu tamamladım. 1, 2 zincir doluyorum. Buradan 1, 2 zincir atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. 2 de çekiyorum. 2 kutu yaptık. 1, 2 zincir, 1, 2 zincir atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Evet. Şimdi burada yaka bölmelerini yapıyoruz. Ön, arka ve kol olmak üzere. Onun bölmesini şöyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Önlerde 5 kutu olacak. Kollar 6 kutu. Arkada pardon, yanlış yazmışım. 11 kutu. Yanlış yazmışım. 11 kutu olacak. Çünkü önlere pat eklediğimiz için sonradan önle arka eşit olsun diye arkayı 11 kutu olarak yaptım. Evet, bu şekilde kutularımızı yapmaya devam edelim. Şimdi 1, 2, 3 kutu oldu. 1, 2 zincir, 1, 2 zincir atlıyorum. Üçüncüye 1, 2 zincir, 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 kutu oldu. Şimdi burada köşe yapacağız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Köşede pardon 4 zincir çekiyorum. Aynı zincire batıyorum. Evet. Bu köşemiz oldu arkadaşlar. Buraya bir işaret koyalım. Evet. Burası köşe. Şimdi yine kutulara devam ediyoruz. Bu kez 6 kutu yapacağız. Kola geldik. 1, 2 zincir. 1, 2 atlayıp üçüncüye batıyorum. Evet, 6 tane kutumuzu yapalım. Evet, 6 kutu yaptım kol için. Şöyle burası köşe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi yine köşe yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum köşelerde. Aynı deliğe batıyorum. Buraya da işaret koyalım. Gözümüzden kaçmasın diye. Evet, şimdi arka için 11 kutu yapacağız. 1, 2, şöyle göstereyim. 11 kutu yapacağız. 1, 2 atlayıp üçüncüye batıyorum. 1, 2 atlayıp üçüncüye. Evet, devam edelim. Evet, 11 kutu oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi yine köşe. 1, 2, 3, 4. Aynı yere bat. Evet. Evet, işaretimizi koyduk. Şimdi 6 kutu kolu yapacağız. 1, 2, 1, 2, üçüncüye. Evet, devam edelim. Evet, 6 kutu yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 köşemizi yaptık. Şimdi 5 kutu şurayı yapıyoruz. 1, 2. Devam edelim. Evet, sonuncu kutuyu yapıyorum. 1, 2, üçüncü. Evet. Diğer yakada da 1, 2, 3, 4, 5 kutu oldu. Şimdi birinci sırayı tamamladık. Geri dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle döndüm. Trabzan tepelerine batıyorum. 1, 2 zincir arada trabzanlara batıyorum.
Evet, köşeye kadar, şuraya kadar gelelim. Evet, köşeye kadar geldim bakın. 1 2 3 4 5 kutu yaptım. Şimdi buraya 2 kutu yapacağız. 1 2 zincir çekiyorum. Ortaya batıyorum. Bir kutu oldu. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Ortaya batıyorum. Şöyle oldu bakın. 1 2 zincir çekiyorum ve şu trabzanın tepesine batıyorum. Evet, ortaya 2 tane kutu yapmış olduk bakın. 1 ve 2. Yani her sırada her bölümden birer kutu artmış olacak. Ön kısımda 5 kutu vardı. Şimdi 1 2 3 4 5 6 kutu oldu. Sonra köşe. İşte kolda bir buradan bir buradan 2 eklenip 8 kutu olacak. Bunun gibi devam edeceğiz. Bir köşe daha yapalım. Evet. Diğer köşeye kadar gelelim. Evet. Köşeye geldim bakın. Şimdi yine 1 2 zincir ortaya batıyorum. 1 2 3 4 zincir ortaya batıyorum. 1 2 zincir şuradaki trabzana batıyorum. Evet. Şimdi arkaya devam edeceğiz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın kolda da 1 2 3 4 5 6 kutu vardı. Her bir köşeden birer tane artırım geldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 kutu oldu. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Robaya kol altına kadar kol açılımına kadar robayı örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, artık kol ayrım yerine geldim. Şöyle bakın, şu şekilde oldu. Şimdi önce santim ölçüsü vereyim. Kaç santim örmüşüz şu genişlik için? Yaklaşık 20,5-21 santim gibi bir uzunluk var. Kaç sıra ördüm onu da göstereyim hemen. Şu birinci sıramız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra ördüm. Şimdi gövdeye geçeceğiz. Kolları sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi başlayalım. Şu kol altına gelecek yerlere her iki tarafa da zincir çekeceğiz. Şöyle. Evet. Bu zincir sayısını istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Zincir çekmeden de direkt böyle devam edebilirsiniz. Ama kol altına bir miktar ekleme yapınca hırka daha hoş duruyor. Evet. Şöyle köşeden başlıyorum. 3 kutu ekleyeceğim kol altlarına. O yüzden 9 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Ve direkt hemen şuraya bağlıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, bir tarafı yaptık. Şöyle. Şimdi diğer tarafa da aynı işlemi uygulayalım. Evet, her iki tarafa 9 zincir ekledim kol altlarına. Şöyle. Şimdi örgümüze devam ediyoruz. Kolları daha sonra öreceğiz. Gövdeye devam ediyoruz. Evet, ön parçadan şöyle başlıyorum tekrar. 5 zincirle 1
2, 3, 4, 5. 1, 2 zincir. Evet. Kol altına kadar gelelim. Evet, kol altına geldik. 2 zincir çektim. Şuraya batıyorum. Şöyle yaptım. 1, 2 zincir. Evet, şimdi 1, 2 zincir atlıyorum. 3. zincire batıyorum. Bir kutu yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2 atlıyorum. 3. zincire batıyorum. 1, 2 zincir. Evet, 1, 2 kutu oldu. Şimdi 2 zincir çektim ve şu gene boşluğa batıyorum. Şöyle oldu bakın. 1, 2 zincir diğer tarafa. 1, 2 zincir. Evet, gövdeye bu şekilde devam ediyoruz. Diğer kol altına da aynı şekilde böyle 1, 2, 3 tane kutu ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu şekilde ördüm. Şimdi gövde kısmının kafes örneğini tamamladım. Etek ucuna 2 sıra böyle dilimli bir model geçireceğim. Onun öncesinde kolları yapacağız. Şimdi gövdeyi ne kadar örmüşüm ben? Buna buhar ütüsü de uygulayacağız. Çok az bir miktar, böyle 1 santim falan genişleme olabiliyor. Evet, şöyle bakalım, kol altından itibaren 27 santim ördüm. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 kafes sırası ördüm. Şöyle kol genişliğinin ölçüsünü de vereyim. Şuradan şuraya kadar 20 buçuk gibi bir kol genişliği var. Evet. Şimdi kolu örmeye başlayacağız. Evet, kolda da aynı modeli örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Hiç fark yok arada. Evet, şöyle kol altından başlıyorum. Böyle döne döne öreceğiz. Şöyle birleşim yerinden 5 zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, diğerine batıyorum. Evet, 1, 2 zincir diğer tarafa. 1, 2 zincir. Evet, bu şekilde şöyle bakın, kolun etrafını şöyle komple döneceğiz. Başlangıç sırasına kadar örelim. Evet, başladığım noktaya döndüm bakın. Şöyle. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Başladığım noktaya birleştiriyorum. Şimdi yine ikinci sıraya geçiyoruz kolda. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Evet, örmeye devam ediyoruz. Şimdi bir süre bu şekilde öreceğiz. Hiç eksiltmeden. Sonra bir miktar eksiltmeye başlayacağız. Evet, böyle devam edelim. Evet arkadaşlar, kol altından itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm hiç eksiltmeden. Şimdi eksiltmeye başlayacağım. Onu da şöyle yapacağız. Toplam böyle 7 tane kutu eksiltmeyi planlıyorum kol ucuna kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kutu böyle
Yani şu kadarlık bir genişliği eksiltmiş olacağım. Bunu da 3 sırada bir yapacağım. Yani şöyle, şimdi burada şöyle bir eksiltme yapıyorum. Hepsini de böyle başladım. Kol altından yapacağım. 1, 2, 3 zincir çekip şuraya batıyorum. Evet. Buradaki bir kutuyu eksilttik. Şöyle. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Yanındakine batıyorum. 1, 2 zincir yanındakine batıyorum. Evet. Sıra sonuna kadar örmeye devam edelim. Başladığım yere kadar örmeye devam edelim. Evet, başladığım noktaya geldim, bakın. 1, 2 zincir çekiyorum ve şuraya batıyorum. Evet, burada gördüğünüz gibi şu kareyi eksiltmiş olduk. Burada bir kare eksiltmiş olduk. Şimdi hiç eksiltmeden 2 sıra örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 2 sıra örelim. Evet. Şöyle 2 sıra ördüm, bakın. Şurada arttırmıştım, eksiltmiştim bu sırada. Sonra 2 sıra hiç eksiltmeden ördüm. Şimdi tekrar eksilteceğim. 1, 2, 3 zincir çekip sıraya başlıyorum. Evet, bakın eksiltmiş oluyoruz. Bu şekilde 7 tane eksiltme yapalım. Evet arkadaşlar, kolları tamamladım bu şekilde. Şöyle şuradan itibaren toplam 25 kare oldu. Şöyle kol altından saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 kare. Santim ölçüsü de vereyim. Ben biraz kısa yaptım kolu. Trubakar kol şeklinde. Siz dilerseniz daha uzun yapabilirsiniz. Şöyle bakın. 31 santim kadar bir kol genişliği, uzunluğu oldu. Ve toplamda 7 kare eksiltmiş oldum. Şöyle ilk 6 sırayı düz ördüm, bakın. Şöyle. Daha sonra şöyle kol altına gelecek yerden, bakın şurada birinci eksiltme, sonra 2 sıra düz, ikinci eksiltme, 2 sıra düz, üçüncü eksiltme, 2 sıra düz, evet, dördüncü eksiltme, 2 sıra düz, beşinci, altıncı, yedinci eksiltmede kolumuz tamamlanmış oldu. Yani bir sıra eksiltiyoruz, sonra 2 sıra hiç eksiltmeden örüyoruz. O şekilde ördük kolu. Şimdi böyle bütün kol ucu, yaka, ön pat ve etek ucuna bir çalışma yapacağız. Şimdi ona başlayalım. Arkadaşlar, şimdi ön kısımdan başlıyorum. Şurası yaka. Şuradan başlıyorum. Evet. 2 zincir çekeceğiz. 1, 2. Her bir kareye 2 tane trabzan yapacağım. Evet. 2 oldu zincirle birlikte. Diğerine geçiyorum. 1, 2. Diğerine geçiyorum. 1, 2. Evet. Bu şekilde bütün etrafını, etek ucu, yaka, kol ucu, bütün etrafını böyle dolanacağız. Evet, bakın. Sonra bir sıra fıstık çalışması yapacağım. Evet. Bu şekilde devam edelim.
Evet, ön kısımları ve etek ucunu bitirdim. Yakaya döndüm arkadaşlar. Şurası yaka. Köşelerde şöyle yapıyoruz. Arada 3 zincir çekiyoruz. Evet, yakayı da aynı şekilde 2 trabzan dolduruyorum bütün kareleri. Evet, sırayla 2 trabzan dolduruyorum. Evet, bu şekilde devam edelim. Sonra ikinci sıraya başlayacağız. Evet, şimdi ikinci sıraya başladık arkadaşlar. Şöyle bir çalışma yapıyorum. Şimdi doluyorum. Bir ilmek atlayıp diğerine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1 2 3 aynı yere batıyoruz böyle. 4 5 bir atlıyorum, diğerine kıstırıyorum. Sonra doluyorum. Tekrar aynı şekilde bir atlayıp diğerine 1 2 3 4 5 evet, bir atlayıp diğerine. Evet, bütün etrafını bu şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bütün etek ucunu, ön kısımlarını ve kol uçlarını bu şekilde yaptık. Şimdi şu ön kısımların süslemesine geçeceğiz. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi şöyle, burası yaka kısmı. Şöyle göstereyim. Burası yaka. Şuradan başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, şu ilk sıraya değil, ikinci sıradan başlayacağız. Şöyle şuradan başlıyorum. Dilimler için burada yuva yapacağım ilk sırada. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen bakın, yanındaki yere şöyle kıstırıyorum. Yine 1 2 3 4 zincir, hemen yanındaki yere kıstırıyorum. 1 2 3 4 zincir, yanındaki yere, sırayla böyle ilk sıramızı tamamlayalım. Evet, bu şekilde dilimlerin yuvalarını yaptık. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle. Şimdi bunların üzerlerini dolduracağız. Burası etek ucu. Şöyle. Evet. Pardon. Burası yaka. Yaka kısmı. Şöyle tutuyorum. Şurada arkadaşlar ipimi kopardım. Tekrar başına geçtim. Çünkü örgü düz tarafı görünsün diye. Çünkü bu tarafa dönük olacak yapacağım dilim. Evet. Şimdi bir sonraki deliğe 1 2 3 4 5 tane trabzan yapıyorum. Yanındakine kıstırıyorum. Sonra dolayıp hemen yanındakine 5 tane, 1 2 3 4
5 tane yapıyorum. Yanındakine kıstırdım, doladım. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Şöyle. Bu tarafa dönük olacak arkadaşlar. Evet, bu şekilde nervür çalışması yapıyoruz. Evet, tamamlayalım. Evet arkadaşlar, hırkayı tamamladım. Şöyle kol uçlarına da aynı şekilde yaptım, bakın. Hırkayı güzelce ütüledim. Buhar ütüsü yapmadım. Tülbenti koyup güzelce buharlı ütüyle ütüledim. Ütüye çok güzel geldi. Şöyle. Evet, kol ucu böyle, bakın. Şöyle bir sıra atlayıp diğerine başladım. Aynen ön kısımda gösterdiğim gibi bir sıra atlayıp diğerine başladım. Şöyle ön parçalarda da bir sıra atlayıp diğerine yaptım. Şurada da bir sıra atlayıp diğerine, böyle 2 sıra. Sonra şu ön kısma şöyle minik bir düğme yaptım. Evet, broşla da kullanabiliriz. Evet, bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Diğer projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.